Sevgili izleyiciler, hayat bazen önümüze zorluklar çıkarır, bazen de büyük fırsatlar sunar. İşte bugün tüm zorluklara rağmen yılmadan hayallerin peşinden gitmiş ve başarıya ulaşmış bir insanın hikayesini sizlerle paylaşacağız. Erhan Ayhan. Erhan Ayhan, Türkiye'nin doğusunda kültürü ve tarihiyle büyüleyici bir şehir olan Kars'ta dünyaya gelir. Çocukluğu bu kadim şehrin taş sokaklarında doğanın ve geleneklerin iç içe geçtiği bir ortamda geçer. 12 Mart 1971 tarihli muhtıranın ve muhtevasının anayasa ve hukuk devleti ile bağdaşmadığını ifade ettik. Ancak 70'li yılların çalkantılı günleri ailesini bu güzel şehirden ayrılmaya ve yeni bir hayat kurmaya zorlar. Aile bir tayinle İzmir'e taşınır. İşte burada Erhan Ayhan'ın hayatında yeni bir sayfa açılır. İzmir onun için sadece bir şehir değil, aynı zamanda hayallerinin başladığı yerdir. Bir gün hayatını tamamen değiştirecek bir karşılaşma yaşar. Müziğe gönül vermiş bir çevreyle tanışır ve o gün kararını verir. Müziğe hayatını adayacaktır. Bu karar onu Türk halk müziğine yöneltir. Yıllar geçtikçe tutkusu büyür ve onu Türk halk müziği korosunun şefliğine kadar taşır. Sevgili izleyiciler, Erhan Ayhan'ın hikayesi bize şunu gösteriyor. Hayatta ne kadar zorluk yaşarsanız yaşayın, azimle, tutkuyla ilerlerseniz başarı sizinle olacaktır. Bugün burada sadece bir insanın değil, insan iradesinin ve hayal gücünün neler yapabileceğinin bir örneğini sunuyoruz. Şimdi sizi bu anlamlı yolculuğa davet ediyoruz. Gelin hep birlikte Erhan Ayhan'ın ilham dolu hikayesini dinleyelim. Avrupa Kadrajı kanalına hoş geldin. Hoş buldum. Bu röportajı yapmamıza müsaade ettiğin için minnettarız, teşekkür ediyoruz. Ben de minnettarım. Ben de sana çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Rica ederim. Seni biraz tanıyabilir miyiz Erhan abi? Nerelisin? Kaç kardeşsiniz? Valideniz, babanız, meslekleri nelerdi? Nasıl bir aile ortamında büyüdün? Bu konuda birazcık detaylara gelebilir miyiz? Tabii ki girebiliriz. 26 Ekim 1965 yılında Kars'ın Kazman ilçesinde doğdum. Annem hemşireydi, babam sağlık memuruydu. Çok güzel bir ortamda yetiştim. Sağlık ocağında, Kazman Sağlık Ocağı'nda yetiştim. Daha sonra Kars'ın değişik ilçelerine gittik. Oralarda kaldık. Mesela Göle gibi, Posof gibi. O zamanlar kız kardeşim, hani ilk gittiğimiz yer Posof'tu. Kız kardeşim Posof doğumlu. Bir de oğlan kardeşim var, o da Göle doğumlu. Kız kardeşim benden 2 yaş küçük, oğlan kardeşim 7 yaş küçük. Çok güzel bir ortamdı, her şey harikaydı. Çocukluğumu gerçekten böyle doya doya yaşadım. Dedemin, ninemin evi vardı Kümbet Mahallesi'nde, Kars'ın Kazman ilçesinde Kümbet Mahallesi'nde. Amca çocukları, kuzenler, bir sürü insan vardı. Hep bir aynı ortamın içerisinde büyüdük. O kadar güzeldi ki anlatamam. Yani gerçekten belki de çocukluğunu en iyi yaşayanlardan bir tanesi benim. O zamanlara geri dönmek istesen hemen dönerdin. Kesinlikle dönerdim. Kesinlikle. Kaç senesine kadar kaldın orada? Şimdi biz Posof'tan sonra Göle'ye gittik. Göle'den sonra tekrar Kazman'a döndük. Yıllar sonra işte ben ilkokulu bitirdikten sonra annem babam karar verdiler. O zamanlar terör olayları çok fazla geliştiği için. Sene kaçtı? 76 yılları diyelim. Evet. Bir karar verdiler İzmir'e taşınmaya. Hani bizim okumamız için, bizim geleceğimiz için çok daha faydalı olsun diye. Öylece İzmir'e taşındık. Aile bir tayinle İzmir'e taşınır. İşte burada Erhan Ayhan'ın hayatında yeni bir sayfa açılır. İzmir'de işçi evlerine taşındık. Sağlık ocağında devam ettiler mi? Annem göğüs hastalıkları hastanesinde devam etti. Babam da hükümet tabip ocağında devam etti. Yıllar sonra işte ben Kazman'dan
İzmir'e geldikten sonra ortaokul 2. sınıfta şeye başladım. Gürçeşme Ortaokulu'na başladım. Gürçeşme Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Mithat Paşa Sanat Enstitüsü'ne gittim. Bu sanat enstitüsü şöyle söyleyeyim, torna tesviyeci, teknik ressam oldum. Orayı bitirdikten sonra üniversite sınavlarına girdim. Edirne Ziraat Fakültesini kazandım. Sonra yapay geçişle aslında puanlarım çok yüksek olmasına rağmen sonradan İzmir'de Kültür Teknik, Ziraat Fakültesi'nde Kültür Teknik diye bir sulama bölümü açıldığı için kaydımı oraya kaydırdım. Hani ailem İzmir'de diye. İlk gittiğim yer aslında Edirne'ydi. Sonra geldim İzmir'de Güzelyalı'da otururken devam ettim üniversiteye. Ziraat Fakültesini bitirdim. Ondan sonra sulama ve drenaj üzerine, şu andaki ismi sulama mühendisliği olarak geçiyor. Aslında okuduğumuz bölüm daha çok inşaat mühendisliğine dayalı bir bölümdü. Yani inşaat mühendisi gibi bir şey. Zemin mekaniği, mukavemet, ne bileyim dinamik, makine de var işin içinde. Bir sürü dersler aldık. Ondan sonra da karar verdik. Üniversite bittikten sonra bir şekilde Almanya'ya geldik. Şimdi Almanya'ya gelmeden önce diğer sorularım var. Çok ilginç buluyorum ben. Bu çalış tarzın, söyleme tarzın ve bu kadar repertuar zenginliğini gerçekten merak ediyorum. Neye dayanıyor diye. Asıl soruya gelelim. Halk müziğiyle tanışman nasıl oldu? İlk sazı eline aldığında hissettiklerini hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. Kars'ta evet gerçekten kültürel bakımdan çok zengin bir yer. Benim kökenlerimin de Kafkaslara dayandığı söyleniyor. Yani o yüzden dolayı aslında Şeyh Şamil'in torunlarından bir tanesiyim. Yani anlatılanlardan yola çıkarak söylüyorum. Peki bu zürriyet ne kadar geri gidiyor? Bunu biliyor musun? Yüzlerce yıl geriye gidiyor. Bunlar Kafkasların zürriyeti, doğru mu? Aynen, doğru söylüyorsun. Daha sonra tabii kültür içerisinde büyüyünce ben ilk deneyimlerimi babamla yaşadım. Babam akordeon çalıyordu. Aslında daha önceden de saz çalıyormuş. Sazdan sonra akordiyona dönmüş. Kendim bildiğim bileli evde akordeon vardı. Hep böyle Azeri parçaları bilmem neler böyle sürekli çalınırdı. Biz de ondan böyle boyumuz da küçüktü zaten, ufacık bir şeydik. O 120 baslık akordiyonu boynumuza takar çalmaya çalışırdık. Öyle başladık. Daha sonra piyano ile uğraşmaya başladım. Gerçi o zamanlar istediğim piyano nerede? Yani küçücük böyle bir arkadaşımın piyanosu vardı. Onda uğraşıyordum. Saz bulamazken mandolin bulurduk. Daha sonra mandoline döndüm. Yani Öyle mi? akordiyondan sonra, akordeon, piyanodan sonra mandoline döndüm. Mandolin çalıyordum. Bir gün sağlık ocağına bir doktor geldi. O işte bir yerden ufak tefek bir iki parça öğrenmiş Türk halk müziğinden. Saz çalıyordu böyle. Bana da gösterir misin dedim. O da bana bir iki parça öğretti. İşte Gelin Ayşem falan diye böyle. Hani ilk saza başlayınca öğrenilen türküler var Evet. ya. Onlar gibi. Öyle başladım. Devam ettim. Yıllar sonra mandolinle ben Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünün sınavlarına girdim. Ziraat Fakültesinden önceydi yani. 82'den önce 81 yıllarında. Kazandım. Hem de birinci olarak kazandım. Gitmedim. Korktum acaba mesleğim olursa bu işten bıkar mıyım diye. Vazgeçtim. Sonra 82'de sınavlara girdim. İşte Ziraat Fakültesi sınavlarında, daha doğrusu Ege Üniversitesi'nin Ege Üniversitesi diyorum. Yüksek öğretim sınavlarında Ziraat Fakültesini kazandım. Evet. Oraya devam ettim işte. Orada beni saza aşık eden birisiyle karşılaştım. Tesadüfen bölümlerin tamamı, bazı bölümler işte fiziktir, kimyadır, matematiktir hep birlikte alıyorduk amfide, Fen Fakültesinde. Orada çok değer verdiğim, çok samimi bir arkadaşım Erhan Akın'la tanıştım. Amfide öyle kendi aramızda sohbet ederken nelerle uğraşıyorsun falan dedi. Ben, pardon, bunun bir öncesi var. Benim rahmetli annemin
rahmetli babası dedem bir gün bir saz getirdi, benim elime tutuşturdu. Benim ilgim olduğunu bildiği için ben de aldım sazı, kendi kendime öyle 2 parmak tıngırdamaya başladım falan. Daha sonra da işte o kendi bildiğim kadarıyla, yani öncesi biliyorsun çocukluğuma dayanıyor, söylemiştim. Evet. Daha sonra da işte bu dedemin getirip bana elime tutuşturduğu bir saz. 3 tane mi 4 tane mi bir ustanın elinden çıkmış, başka da yok, yani eşi benzeri yoktu o sazın. Fikrinden geceler yata bilmirem, bu fikri başımdan ata bilmirem. Fikrimden geceler yata bilmirem, bu fikri başımdan ata bilmirem. Neyleyim ki sene çata bilmirem. Neyleyim ki sene çata bilmirem. Ayrılık ayrılık, aman ayrılık, her bir dertten olar yaman ayrılık. Of ayrılık ayrılık, aman ayrılık, her bir dertten olar yaman ayrılık. Uzundur hicrinden kara geceler, bilmirem ben gelip ara geceler. Uzundur hicrinden kara geceler, bilmirem ben gelim kara geceler. Koruktur kalbime yara geceler. Koruktur
olar yaman ayrılık. Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten olar yaman ayrılık. Ne yazık ki o sazı kaybettim. Ona çok üzgünüm. Yok ya. He. Ama o sazla devam ettim. İşte üniversitede dediğim Erhan Akın, şu anda Antalya Tabipler Odası koro şefidir kendisi. Kendisine çok selamlarımı iletiyorum. Bir mukabele. Onlar benim kardeşlerim. Hanımını da çok iyi tanırım, çocuklarını tanırım. Yani süper insanlar. Onlar benim hayatımda çok büyük rol oynadılar. Erhan'la işte böyle konuşurken ne yapıyorsun? Dedim saz çalıyorum falan. Hobilerden falan bahsediyorduk. Bir gün getir çal falan dedi. Ben zaten Ziraat Fakültesi'nin içerisinde, bir binanın içerisinde bir havuz vardı. Onun başında hep böyle oturdum. Sağımda solumda 2-3 tane kız, onlara saz çalardım. Bildiğimi zannediyordum daha doğrusu. Bir gün bir baktım Erhan geliyor. Adaş dedi işin bitince gel dedi, şurada bir çalışma odası var, biraz saz çal dinleyeyim. İyi dedim. Neyse. Oradaki muhabbet bitince, havuz başı muhabbeti, gittim odaya. Ben yine bildiğim gibi tın 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 çalıyorum. Abi nereden bileyim, adam Amasyalı. Dede torunu. Yani işi bilen birisi. Hem de nasıl, bildiğin gibi değil. Aile boyu, sülale boyu müzisyenler. Abi sazı aldı, çalmaya başlayınca ben tövbe ettim. Dedim bir daha saz falan çalmam. Sebep? Müthiş çalıyordu. O kadar Müthiş. iyi. Müthiş. Yani anlatamam. O kadar duygusal, o kadar böyle içten ve o kadar hakim ki saza. Ben dedim bir daha asla saz çalmam. Ama o bunu fark etti. Bana dedi ki adaş dedi, sen bu işe gönül vermişsin, bu işi seviyorsun. Senle dedi, aslında Ziraat Fakültesi içerisinde bir öğrenci korosu vardı. Dedi senle dedi bir şey yapalım, dekanla müracaat edelim, bir koro kuralım, yeni bir koro. Olur dedim. Şimdi onun şeyi beni böyle kamçıladı, onun sözleri. Gittik müracaat ettik. Kutsi Turhan Bey vardı, dekan yardımcısı. Ona gittik, müracaatımızı bildirdik. Dedi ki, tamam dedi, çok güzel bir fikir çocuklar. O zaman dedi, bir ilan verin dedi. Kim katılmak istiyorsa katılsın koroya. Öyle bir koromuz gelişti. O koro 70 kişilik bir koroydu. Sonra bir gün birisi çıka geldi. Kutsi Turhan Bey'in daha önceden tıp fakültesinden bir arkadaşı. Bilmiyoruz, etmiyoruz tabii ki yani. Geldi adam içeri girdi, boynunda fular, jilet gibi bir adam. Dedi ben Atın Cemna var, eski radyo sanatçılarından, hanımı da öyle. Hatta bu Gurbette Ömrüm Geçecek türküsünün ve birkaç parçanın da sahibidir yani, kendi bestesi. Dedi ben bu koroyu çalıştırmaya başlayacağım dedi. Bu koro dedi hep dedi Türkiye birincisi olacak. O zamanlar Türkiye üniversiteler arası yarışmalar var. Fakülteler kendi arasında yarışıyor. Yarışmalarda birinci olan üniversite birincisi seçiliyor. 17 tane üniversite vardı o zamanlar. Gidiyoruz yarışmaya, çıkıyoruz abi. Tak birinci oluyoruz. 3-4 kez. O kadar iyisiniz tabii. yani. Müthiş bir koroydu. En sonunda bize şey teklifi geldi. Yani koro olarak dediler ki siz artık yarışmalara çıkmayın. Çünkü artık kimse katılmak istemiyor. Hep siz birinci oluyorsunuz. Siz gelin, ön gösteri yapın, sahneye çıkın, yiyin, için, eğlenin. Çok güzel. Çok Harikaydı. güzel. Örnek koro. Harikaydı, harikaydı. Gerçekten örnek koro. Yani gitmediğimiz yer kalmadı. Yani gerçekten söylüyorum süperdi. Süper. Ne oldu o ekibe? O ekip tabii bizden sonra devam etti. Yani yarışmalar devam etti. Hatta ben üniversiteyi bitirdikten sonra da tekrar saz olarak devam ettim. Evet. Daha sonra tabii ki ben Almanya'ya geldim. Almanya'ya gelince artık
şu andaki durumunu bilmiyorum. Atınç hocam da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Ama ne kadar mutlu olduğumu söyleyeyim. Allah'tan ki o gün Türkiye'deydim ve cenazesine katılma fırsatı buldum. Onun gibi başka bir arkadaşım daha var. O da mahalle arkadaşım. İkisinin de cenazesinde bulunabildiğim için çok teşekkür ederim. Allah bana bu yolu gösterdiği için, beni orada kıldığı için. Çok güzel. Rabbime şükürler olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Sağ olanlara da Allah güzel ömürler, hayırlı ömürler nasip etsin diye buradan İnşallah. selamlarımızla, dualarımızla onları yad edelim. Eyvallah. Şimdi üstadım, ilk söylediğin, çaldığın türkü neydi? O gençlik zamanlarında. Hatırlıyor musun o günleri? Şimdi çok değişik türküler geldi benim hayatıma girdi. Ben çok değişik hocalarla da çalıştım. Ama ilk aklıma gelenlerden bir tanesi Uzun ince bir yoldayım türküsü. Evet. Babamın da çok sevdiği bir türküydü O zaman bir uzun ince diyelim mi? diyelim. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Şaşar Veysel iş bu hale. Ya halayı gahı güle. Erişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Hey. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Hey. Erhan abi, şimdi sıradaki sorum Türkiye'deki sanat hayatında unutulmaz anılar biriktirdiğine eminim. İlk sahneye çıktığında neler hissettin? Vallahi yalan söylemeyeyim, ilk sahneye çıktığımda titriyordum. O kadar Gerçekten. yani. Hani sahne olayı çok farklı bir şey. Sahneye çıktığın zaman o heyecanı hissetmiyorsan zaten bir şey yapamazsın. Ama biz sahneye çıkmadan önce arkadaşlarla birlikte kendi kendimizi teselli ederek, özellikle hocamız gelip bize yardımcı olurdu. Sazlara özellikle. Hani koroda solo okuyanlar da dahil, sazlar ve solo okuyan arkadaşlarımız için elinden gelen her şeyi yapardı. Bir de işin tuhafı ne biliyor musun? Ben bir ara cura çalıyordum. Cura sahnede 50 tane sazın içerisinde tek duyulabilen, hani hepsine mikrofonu koy, curayı çalan adama mikrofon koyma, onun sesi duyulur ve hiç hata yapma şansın yok. Var mı böyle bir kayıt elinde? Şu anda yok. Resim var ama şu anda kayıt olarak yok. Var aslında ama dediğim gibi bir video kasetinin içerisinde, Kıbrıs konserinde. Evet. O yüzden elimde yok. Yoksa sana verirdim, koyardık. Çok güzel olurdu. Harikaydı. Evet. Yani o Sağlık heyecanı olsun. ben sana anlatamam. İnanırım. Peki koro şefliğine nasıl başladın? Koro şefliğine nasıl başladım? Ben ilk Almanya'ya geldiğimde kendi kendime çalıp söylüyordum. Sonra tiyatro gruplarına, folklor ekiplerine çalmaya başladım. İlk önce Ludwigsburg taraflarında bir tiyatro ekibi vardı. Onlarla birlikte oldum. Baden-Württemberg'de. Burada evet, Stuttgart'ta. Daha sonra değişik kültürel etkinliklere katıldım. Çok güzel bir ekibim vardı, Folktel diye. Beni ekibe almak için Nihavent Longa'yı çaldırdılar, çalabiliyor muyum diye. Kulakları çınlasın Faik abi. Faik abi, senin yüzünden bu haldeyim. Grubumuz çok büyüktü, çok güzel bir gruptu. Çok değişik enstrümanlar vardı. Kemanından tut, flütünden, işte tumbasından, ne bileyim bas sazı, gitarı, bateride mesela Yalçın Antakyalı vardı. Yalçın abimiz Yapı Kredi Bankası'nın müdürüydü. O kadar. Tabii. Bizimle aynı grup içerisindeydi. Monika vardı, Faik abi vardı. Daha isimlerini, Orhan abi vardı. İsimlerini hatırlayamadığım bir sürü insan vardı. Yani 9-10 kişilik bir ekiptik, öyle düşün. Seni bu kararı almaya iten neydi? Buraya ilk geldiğinde hangi zorluklarla karşılaştın? Halk müziği ve sazın burada seninle miydi? Diye bir soru gelsin sana. Şöyle söyleyeyim. Ben Almanya'ya gelişim aslında biraz garipti. Ziraat Fakültesini bitirdikten sonra o zamanki mühendislerin maaşı 128 bin lira civarındaydı. Bize hep söylüyorlardı hani ikinci, üçüncü bir yabancı dilin olduğu zaman kat kat artıyor maaşın diye. Ben öyle bir karar alarak çıktım geldim aslında Almanya'ya. Gittim öğrenci olarak vize aldım. Almanya'ya çıktım geldim. Teyzem vardı burada. Teyzemin yanına geldim. Burada inşaat mühendisliğine kayıt yaptırdım. Daha sonradan vazgeçtim tabii. Gidip askerliğimi yaptım.
89 döneminde askerliğimi, 88'de geldim, 88-89 dönemi, 205. dönemde askerliğimi yaptım. Orada bir nişanlık süreci mi vardı diye hatırlıyorum. Sen beni sıkıştırıyorsun. Evet, vardı. Vardı değil mi? Nişanlık değil de bir sözlenme durumu vardı. Evet. İngiltere'den aslında bizim Güzelyal'da oturduğumuz evin karşısındaki apartmanda oturan bir aile vardı. Bizim de çok sevdiğimiz bir aile. Onların kızıyla nişan değil, söz yapılmıştı. Daha sonra ben askere gittim. Aslında söz yapıldıktan sonra ben Almanya'ya gelmiştim. Daha sonra illa askere git dediler. Ben de buradan çektim gittim. Askerliğimi yapmak için sınava girdim. Sınavda aslında normalde asteğmen olarak yapmam gerekiyordu. Kütahya'ya düştüm. Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'na düştüm. Orada bizim Mecit'le tanıştım. Evet. Mecit arkadaşım, benim askerlik arkadaşım. Evet, Mecit Bey abimize saygılar, hürmetler buradan. Eyvallah. Mecit, o zamanlar tabii hepimiz jilet gibiydik. Çok da güzel sesi var arkadaşımın. Allah yolunu açık etsin. Evet. O zamanlar ben çalıyordum, Mecit söylüyordu. Bir gün askerlik yaparken daha önceden başımıza bir şey geldiği için hep ben kendimi geri planda tutuyordum. Bir gün geldiler, dediler ağır vasıta ehliyeti olan var mı? Birkaç kişi çıktı falan böyle. Askerdesin ya. Hemen çıktılar ön tarafa, dediler gelin tuvaletler yapılacak. El arabasıyla taş taşıyacaksınız. Eyvah. Ondan sonraki bir zamanda da tekrar bir araba yanaştı. Dediler müzisyen var mı aranızda? Herkes çıktı. Ben geride duruyorum. Hani dedim yine bir şey çıkaracaklar buradan. Sonra dediler yok orada evine müzisyen alınacak. O zaman ben de varım dedim. Çıktım. Beraber gittik Mecit'le. Daha sonra bizim dağıtımlar oldu. Ben özel emirle Hava Eğitim Komutanlığı'na İzmir'e alındım. Orada evine geçtim. Müzisyen olarak mı? Yani müzik yaptığım için tabii müzisyen olarak aynı zamanda hem müzik yapıyordum Hem askerlik. hem de Subay Gazinosu'nun çavuşuydum. Başımızda 2 tane astsubayımız vardı. Onlar da çok süper insanlardı. Eğer rahmetli olmamışlarsa onlara da buradan çok teşekkür ederim kendilerine. Çok yardımcı oldular. Allah razı olsun. İsimleri neydi hatırlıyor Ben musun? isimlerini şu anda hatırlayamayacağım. Çok uzun zaman geçti. Tamamdır. Çünkü belli bir süre sonra ben vukuat oldum askerde. Daha önce orada evinde çekildiğimiz fotoğraflardan Mecit eve yollayacağına birliğe yolladığı için bir astsubayın eline geçti. Eyvah. Sonra Patladı gitti. anlatmayayım devamını. Tamamdır. Çok fenaydı. Yani böyle. Buraya geldim. Burada işte değişik gruplara girdim. Hatta ilk başlarda işte bu Yaren'in ilk başladığı okul aile birlikleri korosu olarak geçiyordu. Ben Stuttgart Ost'ta bir koro çalıştırıyordum. Hem hocalığını yapıyordum. Aynı zamanda Aykut Dalgıç diye bir arkadaşımız vardı. O da folklor hocalığını yapıyordu. Kultur und Sosyal İnisiyatife'ydi galiba grubun adı. Hatırladığım kadarıyla. Kalanlara Allah sağlık versin. Rahmetli olanlara da başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Tekrar içinde sevdiğim insanlar vardı. Rahmetli oldular. Mehmet abi vardı. Mehmet abinin sayesinde oraya katıldım. Öyle devam etti. Daha sonra kendisi de rahmetli oldu. O gruptan ayrıldıktan sonra ben Yaren'i duymuştum etrafımdaki insanlardan. Evet. Oraya katılmak istedim. Önce beni almak istemediler. Çünkü ben o zamanlar bekardım. Evet, bekar olduğum için hani aile korosu bilmem ne falan diye böyle söylenildi. Sonra Kerim Özdemir hocamla bir konuşma yaptım. Daha sonra başka birileri devreye girdi. Daha önce çalıştırdığım o OS'taki korodan bir abimiz devreye girdi. Demiş ki siz dalga mı geçiyorsunuz? Yani böyle bir insanı zor bulursunuz. Bunun sayesinde hemen çağırdılar, gittim. Çaldırdılar, söylediler. Şimdi daha önceden burada biliyorsunuz konsolosluğun gönderdiği öğretmenler var. Öğretmenler müzikle ilgisi olduğu zaman hani
koro moro varsa onun başına geçiyor. O zamanlar Kerim hocam oradaydı. O yönetiyordu, ben çalıyordum. Ama birbirimizle fikir alışverişinde bulunuyorduk sürekli. Çünkü ben hani bayağı iyiydim. Ne gerekiyorsa elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyordum. Sonra Hüseyin hocam geldi. Sonra daha nice hocalar geldi. Hani koro çalıştırma aslında bende hep vardı. Hani Almanya'ya geldikten sonra sürekli oldu. Ama ben hep kendimi böyle geri planda tutuyordum. Daha sonra Böblingen'de bir koro var. Orayı çalıştırdım. Salim abi, duyuyorsan beni selamım olsun. O koroyu çalıştırdım. Orada da öğrencilerim vardı, saz öğrencilerim de vardı. Çok başarılı öğrenciler vardı. Daha sonra ayrıldım. Kaza falan geçirdim. Bir sürü hikaye geçti başımdan. 2004 yılında çok büyük bir kaza geçirdim. Otobanda 7 takla attım. Geçmiş olsun. Kırılmadık kemiğim kalmadı. O zaman da insanların ne olduğunu öğrendim. 2004 yılında daha önceden yedirdiğim, içirdiğim, gezdirdiğim, sırtımda taşıdığım insanların ne için yanımda olduğunu öğrendim. Çünkü o insanlar, yani arkadaş olarak bildiğim, kabul ettiğim insanların bazıları hala benim can ciğerim, dostum. Canımı bile veririm istedikleri zaman. Ama bazılarını tamamen defterimden sildim, çıkardım, attım. Hocam bir deyim vardır ya, iyi gün dostu bir de kötü gün dostu. Bu kötü gün dostunu işte burada böyle ille de insanların bir facia mı geçirmesi lazım? Gerek yok Ne aslında. bileyim, af buyurun tabiri caizse diyorum, insan ölünce badem gözlü olur derler ya. İşte bir insan ölmeden önce başına bela, bir musibet, bir kötü gün, bir kara gün gelmeden önce insanların o insanlara değer vermesini bilmesi lazım. Bu sefer ne oluyor? Eşini, dostunu, sevdiklerinden uzak düşüyorsun. Bu da insanın canını kırıyor, üzülüyor. Yani bilemiyorum, yani burada lafın bittiği yerdeyiz aslında. Gerçekten, çünkü burada yargısız infazlar var. Bu yargısız infazları en çok sevdiğimiz insanlardan koparıyorlar. Var mı böyle bir şey? Ya ben şimdi isim vermek istemiyorum da Estağfurullah. yani tabii ki şimdi benim zamanında değer verdiğim birçok insan vardı. Ben herkese değer veriyordum. O kazadan sonra insanların ne olduğunu gördüm. Kimin ne kadar dost, ne kadar sadece maddi yönden iyiysen yanında olduklarını gördüğüm için uzaklaştım. Ama benim yıllarca görmediğim insanlar var. Biz bir araya geldiğimiz zaman yine aynı şekilde hep devam ediyoruz. Çünkü insanlıklarını gördüm. Yani iyi günü kötü günü diye bir şey yok. Bunun bugünü, yarını, kime ne olacağını hiç kimse bilemez. Allah biliyor. Öyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi yarın ben buradan çıktıktan sonra düşüp ölmeyeceğimi nereden bileyim? Bilemem ki. Kesinlikle. Onun için hep ben şunu söylerim. Bir arkadaş, bir dost ediniyorsan eğer, iyi günde de kötü günde de yanında olmalı. Bunun ötesi yok. Eğer başka türlü düşünüyorlarsa onlar kendileri bilirler. Benim hayatımdan çıkar giderler. Çünkü ben insanlara göre davranıyordum eskiden. Şimdi artık kendime göre davranıyorum. Hayatımı, kararlarımı değiştirdim. Hani kimseyi değiştiremiyorsan kendini değiştir diye bir deyim var ya, ben onu yapıyorum. Bana zarar verecek insanlardan uzak duruyorum artık. Yani elim ayağımı çektim. Benim çok daha değişik işlerle uğraştığımı az çok biliyorsun. Evet. O yüzden. Bir de bir konuya daha girmek istiyorum, müsaade edersen. Buyur. Sevgili yavrucağımız var. İşte kızımız diyoruz, bunu anlatıyorum. Çok kötü bir yerimden vurdum ben. Benim ilk göz ağrım kızım var. Yıllardır görmediğim. 20 seneye geçti. En son 8 yaşında gördüğümü biliyorum.
Sene kaçtı abi? 94 Kaç doğumlu bu kızınız? doğumlu. Pardon, o 94 doğumlu. 2004 yılında en son. Yok, 2004 de değil. 2002 yılında. Kazadan önceye kadar görüyordun. Evet. Sonra 2 sene sonra kaza başına geldi. Evet. Kazadan sonra doğru. Kazadan sonra bir daha görmedim. Oğlum 1 yaşına geliyordu. 1 yaşına yani girmesine 1 hafta kala en son geldi evimize. 1 hafta sonra kardeşinin doğum günü olduğunu söyledim. Gelmesini istedim. Geleceğim baba dedi ama gelmedi. Daha sonradan başka şeyler söylenildi bana ama hepsinin yanlış olduğunu öğrendim. Maalesef kızım bana bir şekilde düşman oldu, neden olduğunu bilmiyorum. O benim canım, o benim her şeyim. Seni bir kere daha göreyim, başka hiçbir şey istemiyorum. Bunu ancak söyleyebilirim kendisine. İster beni baba olarak kabul etsin, ister etmesin ama benim hayatımdaki, benim şuramdaki en büyük acı odur. Başka onun üzerine acı düşünemiyorum çünkü oğlumla diyaloğum çok iyi, şükürler olsun. Konuşuyorum, ediyorum. Bir şeye ihtiyaç olduğu zaman hep birbirimizle bir şekilde İrtibattasınız. irtibattayız. Oğlum okuyor. Kızım da hep izlemedeyim. O belki bunun farkında, belki değil, bilmiyorum. Birçok yerde yakaladığım halde beni bloke ettin ama ben senin çalıştığını, orada çok iyi bir neticeyle bitirdiğini ve orada kaldığını, iş sahibi olduğunu, bir arkadaşının olduğunu biliyorum. Şu anda evli misin, değil misin onu bilmiyorum ama seni görmeyi her şeyden çok istiyorum, bunu bil. Ancak bunu söyleyebilirim kızıma. Mail yazdınız mı kız kardeşimize? Mail yazmıştım. Mailime bile cevap vermedi. O da değişmiş bildiğim kadarıyla. Hani hiçbir şeyden haberim olmadığını zannetmesin. Birçok şeyden haberim var ama bir tek kendisini göremiyorum. En büyük yaram bu. En büyük acım bu. Daha sonradan maalesef adopte olmuş. Bundan da haberim olmadı. Sonraki ismini söyleyeyim size. Melike ismi kalkmış. Kendisi de müzisyen. Onun müzik arkadaşlarıyla birlikte okuduğu parçaları da dinledim. Saçlar benim gibi kıvırcık, genler benden geliyor. Bunu unutma. Müzik de benden geliyor. Çünkü annende öyle bir şey yoktu. Ya ne diyeyim? Yani en çok özlediğim şey o. Yemin ederim. Almanya'da bulunuş son zamanlardaki geliş sebebim tekrar Almanya'ya dönüp gelmemin tek sebebi o. Evet, bunu anlatmıştın. Bu Evet. konuya biraz değinebilir miyiz? Sebebi, ziyaretin, Almanya'ya gelişin, geri gelişin. Ya ben yıllarca göremediğim için hep üzülüyordum. Hep peşindeydim, arıyordum, soruyordum. Hatta bir gün İzmir'de bizim İstanbul Ocakbaşı diye bir meyhanemiz vardı. Orada otururken bir bayan geldi. Çok tuhaf aslında, çok komik bir şey. Yani komik de demeyeyim de yani nasıl bir şey olduğunu ben de hala çözmüş değilim. Bir bayan eşiyle birlikte geldi. Yediler, içtiler falan. Onlar gittikten sonra hatta tanıştık. Oturduk, sohbet ettik biraz. Buyurun gelin dediler masamıza. Oturdum. Gittikten sonra yanımda çalışan personelden bir tanesi, bir arkadaşımız dedi ki abi dedi bu kadın dedi çok müthiş fal bakıyor. Ne falı bakıyor dedim. Kahve falı, tarot falı bakıyor dedi. Ya dedim keşke söyleseydin. Bir falda biz baktırırdık. Hani fala inanma, falsız kalma diye bir hikaye var ya. Dedi abi o gelir mutlaka. Buralarda dedi bir yerde çalışıyor. Mutlaka gelir kemer altında. Nereye gidecek yani? Bizim Hisarönü'nde dükkan var. Aradan birkaç gün geçti. O bayan tek başına geldi. Oturduk.
tekrar masasına davet etti. Oturdum sohbet falan derken dedim böyle böyle şeyler yapıyormuşsunuz. Bana da bakar mısınız? Zaten onun için geldim dedi. Şok oldum ben. Hani hiç böyle bir şey beklemiyordum. Zaten onun için geldim deyince yani dedim neyin nesi? Yemin ederim kahve ısmarladım ikimize de. Kahve fincanını şöyle aldı, hiç bakmıyor bile, suratıma bakıyor, konuşuyor. Hiç hayatımda tanımadığım bir insan. Bana oğlumu söyledi, kızımı söyledi, kızımı göremediğimi söyledi. İkisinden de ayrı olduğumu söyledi. Hatta bana yakın veya uzak kişilerden isim vererek söyledi. Bu sana zararlı, bu sana yararlı diye. İsim veriyor. Ben şok oldum. Yemin ederim o güne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim. Neyse bir gün hatta şunu söyledi, evet. Dedi ki çok kısa zamanda dedi kızınla ilgili bir haber alacaksın. Ben yıllarca beklemişim, haber almamışım yani. Nereden bileyim böyle bir şeyin doğru olup olmadığını. Hani isimler tutuyor, tamam, söylediği, anlattığı isimler süper tutuyor. Ama kızınla ilgili bir haber alacaksın dedi. Ben tuhaf oldum. Gerçekten 1,5 ay kadar sonra işte eski eşimin babası rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Amin. Ömer Baba'ya Allah rahmet eylesin. Eski eşim gidiyor, teyzem onların komşuları olduğu için helva götürüyor. Daha sonra da bir gün sonra tekrar gidiyor. Hatta benim kuzenim falan hepsi içerideler, arkadaşımın hanımı bilmem ne. Diyor ki ben pişman oldum, yani kızı sizden uzaklaştırdım. Üzgünüm, tekrar aileye sokmak için yanınıza getireyim falan diye. Buradaki teyzem de İzmir'deki teyzemi arıyor. Ben annemle kahvaltı yaparken bir gün teyzem çıktı geldi. Dedi ki böyle böyle bir durum varmış, haberin var mı? İşte ilk eşinin babası ölmüş. Teyzenin yanına gitmiş, oraya helva götürmüş. Bir gün sonra daha gitmiş. Böyle böyle şeyler söylemiş. İnan bana hiç düşünmedim. Bilet aldım, çıktım Almanya'ya geldim. Ne olursa olsun kızımla kontak kurayım diye. 2018'den beri tekrar buradayım ve hala onu arıyorum. Hala peşindeyim. Hala senden vazgeçmiş değilim. Senden hiçbir zaman vazgeçemem. Ölsem bile vazgeçemem. Arıyorum. Elimden geldiği kadar ulaşmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir sürü arkadaşım bana yardımcı olmaya çalışacaklarını söylediler ama bir türlü olmadı. Olmadı. Şimdi bu Datenschutz denilen bir olay var ya Almanya'da. Evet. Ondan dolayı kimse bir şey yapamıyor korkusundan. Atılırız bilmem ne yaparız Şöyle diye. bir ifadede de bulunabiliriz. Buradan Melike kardeşimize seslenelim. Şöyle bir sesleniş yapalım. Gurur, kızgınlık, fesatlık, birilerin lafıyla değil, iki değişik pencereden objektif bakarak en azından bir kere gel, sor, baba konun neyse, baba işte şundan dolayı ben senden uzak duruyorum diye bir en azından şu 3-5 cümleyi kurup sana söylese sen yargısız infaz değil de en azından infazın sebebiyatını öğrenirdin. Ki bunları belirtirse sana o zaman çok daha güzel bir şey olacaktır diye ümit ediyorum. Yani bugün zenginlik, para, pul, şan, şöhret, arkadaşlar, çevre, işte tatilden tatile gitmeler, çalıştığın beyaz yakalar, bunların hepsi gelip geçici. Her şey fani. Tabii ki. Bir baki olan var, o da yukarıda. Allahu Teala. Ha, inanırız, inanmayız, o da bir bambaşka bir mevzuat. Herkesin içindedir. Kendisi. Kesinlikle. Ama en azından birilerinin lafına uyup da şundan dolayı seninle görüşmüyorum diye şu 2-3 cümleyi yüzüne söylese veyahut da 3 soru sorsa, değil mi? Baba ben böyle duydum ama bak şu kadar senedir görüşmüyoruz. Bir de senden şu hikayeyi duyayım, ne olur bana şunu bir de sen anlat diye bir yaklaşımda bulunsa var ya, Allah'tan daha ne istiyoruz? Şimdi Değil mi hocam?
Ömer ben birisinden bir şey duydum. Birisi de derken yani çok uzak bir yer değil aslında. Yıllar sonra ben koro ile beraber bizim buradaki Rotes denilen bir yer var. Kızılhaç dedikleri. Orada bayanlara konser veriyorduk. Orada bir bayan karşıma dikildi. Yıllar sonra ilk eşimin abisi. Onun hanımı. Bana birkaç bir şey sordu. Ben de ona cevap verdim. Dedi ki biliyor musun dedi. Senden uzaklaşmasının sebebi dedi. Sen dedi dünyanın en kötü babası. Bu şekilde anlatılmış. Ben çocuğum küçüktü. 7-8 yaşlarındaydı. Ben annesiyle ilgili hiç ağzımdan bir kelime çıkıp da bir şey söylemedim. O çocuk yaşta kime ne anlatılır? Yani. Anlatamazsın. Ben hiçbir şey söylemediğim halde annesi beni kötülemiş kendisine. Kötülesin. Allah ondan da razı olsun. Teşekkür ederim ayrıca kendisine. Ama hiç unutmasın yukarıda Allah var. Herkesten hesabını bunu soracak. Kesinlikle. Eğer bugün sen de istediğin gibi kızını göremiyorsan senin yaptıklarından dolayı, bana attığın bir sürü iftiradan dolayı. Önce iğneyi kendine batıracaksın, çuvaldızını sonra başkasına batıracaksın diye bir atasözü var. Unutma. Kimsenin yanına kalmaz. Ben sadece kızımın beni de dinlemesini istiyorum. Yani tek taraflı olup da beni yargılamasını değil, beni bir kere dinlemesini istiyorum. Neden biz ayrıldık? Niye bu hallere geldik? Neden bunca zamandır görüşemiyoruz? Çünkü 8 yaşına kadar ilk oğlum, yani ikinci eşimden oğlum olduktan sonra ilk yaşına kadar, yani bir hafta kala ilk yaşının doğum günü kutlamamıza geldi. Sonra ne oldu? Ne oldu? Niye gelmiyor? O zaman kadar iyi babaydım da sonra mı kötü oldum? Onu anlamıyorum yani. Ben ondan hiçbir şey esirgemedim. Esirgememek için elimden geleni yaptım ama sen biliyorsun. Yani ayrılıklar işin içine girdiği zaman araya çok farklı şeyler giriyor. Hani fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kesinlikle. Almanca'da Yani. Scheidungskind deniliyor Yani. mesela. Yani. Türkçesi bunun tabiri nasıl? Ayrılmış bir ailenin çocuklarından ne kadar bir değer bekleyebilirsin? Tarafçılık olabilir. Tabii çocuk şuuru yerindeyse, aklı bâliyse o zaman annenin babanın değerini bilebilir ama yaş küçük olduğu zaman, yaş ergenlik durumunda bile olsa ki şu anda psikolojiyi konuşuyoruz, çocuk psikolojisini. Bu konuda lütfen sevgili seyirciler psikolojik konusunda bu konuda yorumlarınızı bekliyoruz. Biz burada ne yapmamız gerekiyor? Bu konu hakkında bir röportaj yapacak bir üstad bekliyorum, bir doktor bekliyorum. Neler yapılması lazım? Ne gibi destek alınması lazım ki bu çocuklar anneyi de babayı da ezip geçmesinler? Çocuklara nasıl davranmalı bir anne, bir baba boşandıktan sonra gibi bir objektif bir soru. Ben kendi adıma bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bana göre, yani ben buradan bütün annelere sesleniyorum. Lütfen böyle bir durumda ne anne babayı kötülesin ne baba anneyi kötülesin. Çünkü böyle bir şey yok. Çocuğun anası da babası da çocuk için farklı. Herkes farklı şeyler anlatırsa o çocuk belli bir zaman sonra psikolojisi, her şeysi bozuluyor. Yani anne annedir, baba babadır. Ne baba anneyi kötülesin ne anne babayı kötülesin. Eğer böyle bir durum söz konusu olmazsa o çocuklar baba ve anne ayrı olsa bile sağlıklı büyüyebiliyorlar. Öbür türlü mutlaka bir şey çıkıyor yani. Bir de çocukları kullanarak bilgi akışını Engelliyorlar. aynen öyle. Bir de işte çocuktan anneyi soruyor ya da babayı soruyor ki bunlardan uzak durulması lazım. Boşanıldıktan sonra defter kapanmıştır. Çocuk babasıyla da görüşecektir, annesiyle de görüşecektir. Tabii ki. Çocuk nerede kalıyor, nerede uygun görüyor kendisi? Annesinin yanında mı daha huzurlu, veya babasının yanında mı daha huzurlu diye. Şimdi bu konuda Evet. bir şey daha söylemek istiyorum. İkinci eşime buradan teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz hangi sebeplerle ayrılmış olsak bile hep
söylediği şey şuydu, yani baban gibi adam ol diyordu oğluma. Allah ondan razı olsun. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Evet, Erhan Bey abicim, son kalbinden kızına geçen bir güzel bir türkü, aklından geçen bir parça var mı? Bunu kızıma çalıyorum diye. Gönder gelsin. Tanrı'dan diledim, bu kadar dilek aman aman, bu kadar dilek. Tanrı'dan diledim, bu kadar dilek aman anam, bu kadar dilek. Kızımın yüzünü bir daha görek anam aman, bir daha görem. Gel anam aman yanıma, kıyma bu yazık canıma. Ya kusura bakma. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer. Ya yok abi, çalamayacağım. Son iki cümle alayım hocam senden. Söylemek isteyip de hep yuttuğum, hiç söyleyemediğim nedir? Söyleyemediğim o kadar şey var ki. Mezara götürüp ne yapacağız? Biz bunlarla hasta oluruz. Bırak Sadece evrene gönder gitsin diyorum. söyleyeyim mi? İnsanların insan olmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Gerçekten yürekten ne geliyorsa öyle davransınlar, insan gibi. Bugün eş, dost, akraba herkes var da insan olmayı beceren kaç kişi var? Gerçekten söylüyorum. Gerçekten yürekten bunu hissederek söylüyorum. Ben ya kötülük yapmanın ne anlamı var bilmiyorum ya. Anlamıyorum. Niye kötülük yapıyorsunuz? Niye insanları birbirine düşürüyorsunuz? Niye kardeş kardeşe düşüyor, akraba akrabaya, arkadaş arkadaşa düşüyor? Niye? Niye ya? Bunun sebebi ne? Herkes normal insan gibi yaşamasını bilse Çok doğru söyledin. hiçbir ayrımcılık, hiçbir farklılık, hiçbir şey olmayacak. Yani niye üç kağıda getiriyoruz birbirimizi? Neden? Şimdi ben kendi hayatımı yaşıyorum, sen kendi hayatını yaşıyorsun. Şimdi ben
Senin hayatın hakkında nasıl karar verebilirim? Seni nasıl çırpabilirim diye uğraşıyorum. Olur mu bu? Olmaz. İnsanlığın dışında bir şey değil mi? Yani ne olur ya, herkes insan olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bak, benim hiç kimseden hiçbir beklentim yok. Ben kendi adıma konuşuyorum. Tabii herkes kendisine konuşsun. Beni etrafımda, akrabalarım arasında, eşim, dostum, ne kadar çevrem varsa herkes biliyor. Benim hiç kimse hakkında bir kötü düşüncem yok. Asla da olmadı. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kendi hayatıma bakıyorum. Ve şuna da eminim, birçok kez izin verdim benim hayatıma karışmalarına ama artık kimsenin benim hayatımda bir şekilde rol almasını istemiyorum. Hani kötü anlamda. Bana iyi niyetli yaklaşır, iyi olur. İnsan olarak bilirim. Kapım her zaman açık. Sonsuza kadar açık. Ama en ufak bir art niyet hissettiğim an tamamen kapatırım kapımı. Hiçbir zaman da açmam. Bilenler biliyor. Az çok tanımış insanlar beni. Kimseye de hesap verecek bir şeyim yok. Allah'a şükür başım dik. Her zaman ayakta kaldım. Bugüne kadar çevremde, etrafımda ne kadar arkadaşım varsa az çok bilirler. Çok zor durumlara da düştüm. Çok. Yani anlatamayacağım kadar zor durumlara düştüm. Aylarca hasta kaldım. Çalışamadım, bilmem ne, bir sürü şeyler oldu ama Allah'a şükür ayaktayım. Bak, hala dimdik ayaktayım. Güzel bir korom var, çalıştırıyorum. Yarenler Halk Müziği Korosu. Evet, ben de varım içinde. Aynen, içinde sen de varsın. Ama bu arada senin bu Avrupa kadrajı hikayen, bu yolculuğun felaket. Yani bu yolculuğunda sonuna kadar devam et. İnan bana, çok çok iyi bir yerlere, çok daha fazla yerlere geleceksin. Süper çalışıyorsun, çok profesyonel çalışıyorsun. Ve bu yayınlanan, ne kadar yayınlamış olduğun şey varsa arkadaşlarımın da paylaşmasını isterim. Beğeni yapın, paylaşın. Ömer kardeşimize de yardımcı olun. Hep beraber çok daha güzel şeyler yapalım inşallah. Hatta ve hatta şuradan şöyle bir de sesleniş de bulunalım. Böyle unutulmuş müzisyen, türkü söyleyen, Türk sanat müziği söyleyebilen, artık hangi enstrümanı çalıyor, her şey bize mübah diyorum. Herkes gelsin, burada röportajını verebilir. Telefon numaramızı zaten hep belirtiyoruz. Var, bir sürü Hiç çekinmesinler, arkadaşımız hiç çekinmesinler. Mutlaka ve mutlaka beni arasınlar, bir randevuleşelim, bir ön görüşmemizi yapalım diye buradan, onlara da buradan anonsumuzu geçelim diye. Aynen. Mutlaka Avrupa kadrajını izleyin. Ömer harika yayınlar yapıyor. Başarılarının devamını diliyorum kardeşim. Çok teşekkür Çok ederim. teşekkür ederim sana. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol abi. Eyvallah. Peki Sayın Üstadım, halka sesleneceğin başka bir mesaj var mı? Hani bilmesi gereken, yapması gereken, bilmiyorum, aklında geçen son bir mesaj. Tabii ki var. Önce barış içinde yaşamayı öğrensinler. Bunun haricinde burada Avrupa'da yaşayan Türk toplumuna sesleniyorum. Türk kültürünü, gelenek, göreneklerini hiçbir zaman göz ardı etmeyin lütfen. Folklorda olsun, sanat müziği olsun, halk müziği olsun, yani bizim kültürümüze ne yakışıyorsa mutlaka onun çocuklarına aşılamaya çalışsınlar ve yapsınlar bunu. Kesinlikle. Kesinlikle yapsınlar, çünkü yavaş yavaş dikkat ederseniz bazı şeyler yozlaşıyor. Çoğu kez çocuklarımız Türkçe konuşamaz hale geliyorlar. Lütfen kültürlerinden ayırmayın. Biz bu işe gönül verdik. Ben ve diğer müzisyen arkadaşlarım, artık kültürle, sanatla uğraşan kaç kişi varsa lütfen devam ettirin ve bu işi ileriye götürün. Evet. Herkese hoşça kalın diyoruz. Hoşça Kendinize kalın. çok iyi bakın. Kanalda kalın, abone olun, paylaşın, beğenin. Aklınıza ne geliyorsa faydalı olun. Her şey bizden olsun. Sizinleyiz. İyi Hoşça kalın akşamlar efendim. hepinize. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim.
Evet sayın seyirciler, bugünkü videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz like butonuna basmayı, kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bir sonraki video için yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.